Neden hep aldatılıyorsun? Aldatılmak bir kader değil. Bu bir tekrar. Bazı insanlar aynı sahneyi farklı insanlarla yaşar. İsim değişir, yüz değişir ama sonuç değişmez. Peki şimdi sana bir soru soracağım. Neden hep bu hikaye bir noktada kırılıyor? Ben senarist ve yönetmen Raziye Sultan. Bir hikayeye dışarıdan bakıldığında bazı şeyler net görünür. Bazı şeyler de karanlıktadır. Karanlıkta kalan kısımlarını yine insanlar kendileri yapar. Neden bugün böyle bir konuya değindim? Senaristim ve bana hep bir konu lazım. Bana hep bir başkalarının hayatlarından bir parça, başkalarının hayatlarından bir feyiz. 3 yaşında, 70 yaşında, 30 yaşında, evli bekar, kız erkek hiç fark etmiyor. Bunların hayatlarını dinliyorum. Bir oyuncumuzun yine böyle set arasında hepinizin de tanıdığı, yakından çok çok iyi tanıdığınız ve sürekli aldatılan, aslında duymuşsunuzdur da, sürekli aldatılan bir oyuncumuz bana hikayesini anlattı. Hocam dedi, ben niye sürekli aldatılıyorum? Sonra ben ona şunu sordum. Aynı kişi tarafından mı? Böyle kaldı. İlkinde affettim dedi. Söz verdi, yemin etti. Bir daha yapmayacağım dedi. İlkinde affettim. Devamını söylemene gerek yok dedim. Bundan sonrasında aldatmalar devam etti. Çünkü karşı taraf dedi ki beni böyle kabul etti. Bu beni böyle kabul etti. Ve aldatmaya devam etti. Sonra oyuncumuza şunu söyledim. Bunu sen mi istiyorsun? Yoksa gerçekten kaderine razı mı geldin? Yine bana şöyle bir cevap verdi. Böyle bir kaderi kim ister hocam? Yani kolay mı değiştirmek? Boşanmak bu kadar çok kolay mı? Şöyle söyledim. Aldatılmak çoğu zaman tek bir olay değildir. Zincirdir. Bunun hep bir devamı olacak demektir. Susarsan devamı gelir, görmezden gelirsen devamı gelir, kaderleştirirsen devamı gelir, kabule geçersen devamı gelir. Bunun devamı hep gelecektir. Bu yüzden aldatılmak istemiyorsan nerede eksiğim var sorusunu kendinize sorun. Eksik bulamayacaksınızdır. Belki de bir kadın olarak, oyuncumuz kadındı. Herkesin bildiği bir oyuncu. Hepiniz bilirsiniz. Aldatılmalarıyla meşhur olmuş bir oyuncu. Bir kadın olarak ben çok güzelim, benim neyim eksik? Ve gördüm, beni aldattığı kadını gördüm. İçler acısı. Beni bununla mı aldatıyorsun diye sordum. Bunun güzellikle, çirkinlikle, kiloyla, zayıflıkla alakası yok arkadaşlar. Küçük, görmezden gelinen işaretler, sınır ihlalleri, sessiz kabul edilen davranışlar. Bunun hep tekrarını size yaşatacaktır. Ve siz tamam, burada bu son, bitti diyene kadar devam edecektir. Sorun çoğu zaman yanlış insan değildir. Sorun yanlış davranışların ve size yapılan yanlışların erken fark edilmeyişindedir. Ama şimdi dedim aynı oyuncumuza. Evet, sen aslında fark etmişsin. Bu cümleyi ona da tükettim. Bu cümleyi ona da sarf ettim, aktardım. Fark etmiyor olabilir misin? Fark etmişsin ki burada gelip bana söylüyorsun. Hocam benim hayatıma da senaryoya dökün. Ya ben defalarca aldatıldım. Fark etmediğin değil. Fark edip kabul ettiğin için tekrarlarını yaşıyorsun. Eğer ki bu video dikkatini çektiyse ve can kulağıyla beni dinliyorsan muhtemelen defalarca aldatıldın ve sustun. Şimdi bunu bir film gibi düşünün. Ana karakter aynı hatayı tekrar yapıyor. Oturdunuz izliyorsunuz filmi. Ana karakter fark etmeden siz onun aldatıldığını görüyorsunuz film karesinde. Yakalayacak, gördü, aman görecek, bir şey olacak derken evet, ana karakter bunu fark ediyor. Bir film düşünün. Ana karakter her defasında aynı hatayı yapıyor. Aynı şeyleri yaşıyor. Oturduğunuz yerden ona görüyorsun, bırak, işte tepki veriyoruz hepimiz aynı şekilde. Ben bir yönetmen olarak birçok konu çektik, film çektik. Yine halen bir film ya da bir dizi izlediğimde görüyorsun, yakalanacaksın, hala niye susuyorsun diyoruz. İzleyici bir noktadan sonra ne diyor? Sen ya da ben ya da şu. Bir noktadan sonra ne diyoruz? Bu karakter neden ders almıyor diyoruz. O karakterlerden biri de sensin.
Ve hayatta aynı şekilde çalışır. Aynı seçimler, aynı sonuçlar. Hiçbir şey değişmez. Ve insanlar buna ne der biliyor musunuz? Hepimiz aynı şeyi söyleriz. Şanssızım. Olumsuz cümleler konuştuğum için suyumu kapatıyorum. Finalde ne derler? Şanssızım. Ama aslında her şey şans değildir. Bazı şeyler tekrar eden bir hikayedir. Yine bir film setini düşünün. Sen oyuncusun. 3-2-1 oyun dedik ve oynuyorsun. Takıldın. Kelimende takıldın. Arkadan sufle verdik. İşte ya da bunun tekrarını alıyoruz. Aynı şeyi söylüyorsun. Yine olmadı. Tekrarını alıyoruz. Aynı şeyi söylüyorsun. Hareketlerde de aynı. Olmadı mı? Aynı hareketi yapmak zorundasın. Aynı hareketi yapmadığında olmuyor. İşte sizin hayatınızda ya da tepki vermediğinizde, karşı çıkmadığınızda, bunun önünü kesmediğinizde aynı şeyleri yaşayacaksınız. Hep tekrar. Yeni baştan, sil baştan. Burada neyi değiştirmem gerekiyor? Ne yapacağım? Konuşması kolay oradan diyorsunuz belki de. Oradan konuşması kolay. Ne yapacağız ya? Bir noktada da şunu sormanız gerekiyor. Ben aynı hikayeyi mi yaşıyorum yoksa farklı birini mi? Bu soruyu kendine sen sorup sen bulacaksın. Kaderleştirmeyiniz yaşadıklarınızı. Ya da şu soruyu sorun kendinize. Ben ne kadar değerliyim? Değer verdiğiniz bir obje, takınız, kıyafetiniz. Kıyafetini yıkıyorsun, buruşuk diye ütülüyorsunuz. Değer veriyorsun çünkü. Üzerine giydiğinde bakıyorsun şöyle. Değer veriyorsun çünkü. Aldatılmak kader değil. Değerinizi karşı tarafa gösterememiş olmanız. Seçim fark ettiğin yerde başlar. Fark et ve seçimini yap. Çoğu erkek bireyler kadınları güçsüzleştiriyorlar. Mal varlığım var ama sen burada durduğun sürece bunu yaşayacaksın. Evimiz var, arabamız var, sen daha ne istiyorsun? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Daha ne olacaksın? Gitsen bugün bir işe girsen ne kadar para alacaksın? Nasıl geçineceksin diye şöyle küçültüyorlar. Ben aldatılsam intikam alırdım. Onu isterdim ki sürünsün, ateşlerde yansın isterdim. İntikam alırdın. İntikam almak isterdim tabii. Evet. Bu doğru mu? Değil. Tamam, Asla yine de değil. yapacağım. Yaparım yani. Böyle bir şey olmaz. Doğru olması gerek. Ama bu defa sen de o kişiye dönüşmüş oluyorsun. İçimiz soğuk. İçiniz soğumayacak. Sen bu defa yaşadığın olayın farklı yolundan tekrarını kendine bir kere daha açmış olacaksın. Bence intikam almak doğru değil. İntikamı alacaksanız lütfen onun yaptığı şeyi yapmayın. Yani o sizi aldatıyor mu? Siz tam tersi. Peki sen şu anda bir senaryo yazıyor olsaydın. Evet. Aldatılan bir kadın. Aldatılan bir kadını yazıyor olsaydı. Aldatılan bir kadını yazıyorsun. Evet. Güçlü bir kadın profili çizmek istiyorsun. Evet. Bu kadına intikam aldıracaksın. Evet. Bu kadına nasıl bir intikam aldırırdın? Öyle bir intikam alsın ki o kadın çok kötü bir konuma gelsin. O kadına nasıl bir intikam aldırırdın? Önce o zaman karakterimize bir isim koyalım. Çilem. Adı Çilem. 35 yaşında. 2 çocuk annesi. Güzel, bakımlı fakat evine çok düşkün. Ne diyelim? Oğlak burcu. Evine çok düşkün, eşine çok düşkün. Geleceği saati biliyor. Yemeğini, çayını, her şeyini hazırlıyor. Çocuklarına çok güzel bakıyor. Okuluna da gönderiyor. Evi de tertemiz. Oğlak burcu olduğu için eşi sürekli ütülerini yapıyor. Tertemiz, mis gibi işe gönderiyor. Parfümünü de veriyor. Eline sıkıyor. Efendime söyleyeyim. Çilem evde kalıyor. Çilem'in tek derdi çocuklar. Akşam olmaya başlıyor. Günler zaten bir tutam. Yine işte sevdiği yemeği yapayım, bu gelecek. Dışarıda ne yaptığını bilmiyor. Sonrasında öğreniyor ki aldatılmış. Nasıl öğreniyor? En yakın arkadaşı. En yakın arkadaşı onları bir yerde sarılırken görmüş. Tabii kankisi hemen söylüyor ona. Kankisi hemen söylüyor ama biz hemen patlamadık tabii ki. Çilem hemen patlamadı. Akıllı da tabii, Oğlak burcu ya. Bunları didik takip etmeye başladılar. Telefonlarını kurcaladılar vesaire. Ses kaydı koydu arabasına, yakaladı. Kanıtladı. Ne yaptı Çilem? Ne yaptı? Çilem sessiz kaldı. Çilem gözlemledi. Çilem kadını tanıdı uzaktan. O Nasıl kadın. gözlemli? Nasıl sessiz kaldı bu insan? Çocukları var.
Az önce anlattığım gibi. Hayır, bu nasıl bu kadar iyi rol yapabildi? Patlamadan. Oğlaklar öyle mi? Ailesini kurtaracak. Oğlaklar öyle. Evet. Sonuna kadar götürecektir. Oğlaklar öyle. Kadını tanıdı. Kadının davranışlarını, kıyafetlerini, her şeyini ezberledi. Adım adım o kadın gibi davranmaya başladı. Yani daha güzelleşmeye başladı. Kendine bakmaya başladı. Önce Neden? O kadın güzel miydi ki? Bunu nereden çıkardın? Ne bileyim ben. Kadın güzel değildi. Kadın böyle paçoz gibi bir şeydi. Ama kocası onu onunla aldatıyordu. Hem de bir Oğlak burcu. Çilem nasıl intikam alacak? Çilem intikamını o kadına dönüşerek alacak. Çilem'in yapmak istediği şey bu. Madem beni bu kadınla aldatıyor, bu kadın nasılsa ben de öyle olacağım. Çilem güzel bir hanımefendiydi. Hanımefendi. Saçlarıyla, kıyafetiyle, davranışlarıyla. Ama aldatıldı hem cinsi daha böyle fingir daha böyle açık saçık giyinen ha işte saçını falan savuran, makyajlar yapan, parfümler sıkan bir kadındı. Çilem değişmeye başladı. Fingir oldu. Kocası eve geleceği zaman evde yemek var ben geliyorum arkadaşlarla kahve içmekteyiz falan dedi. Adam huylanmaya başladı. Sonrasında adam bunu takip etmeye başlıyor. Ve karısını bir erkekle konuşurken görüyor. Bir kafede. Kıyamet kopuyor. Adam saldırıyor. Adam deliye dönüyor. Ama arka tarafta adamın telefonu yere düşüyor ve deli gibi telefonu çalıyor. Aldattığı kadın. Adam o telefonu açmıyor. Karısının yanındaki kişiyi tutuyor ve bir yumruk patlatıyor. Diyor ki sen kimsin lan şerefsiz? Benim karımın yanında ne işin var? Oradan eşi ayağa kalkıyor. Diyor ki sana ne? Adam böyle bir kalıyor. Ne demek lan bana ne, sen benim karımsın. Diğeri kimdi diye soruyor. Adam yine böyle kalıyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayır, Çilem de ona dönüşmüş oldu ama ona hani dönüşmüyorduk hani ona. Lütfen sahne sonunu bekleyelim. Lütfen sahne sonunu bekleyelim. Adam yine kalıyor. Hangisi? Bak telefonunda arıyor. Açsana dedi. O hiç kimseydi dedi. Sadece senin çocuklara olan düşkünlüğün, evine olan düşkünlüğün ve bana annelik vazifelerinden dolayı ben biraz heyecan aramıştım. Şimdi bu kim, bunu söyle. Adam çıkardı bıçağını, dayadı çocuğun boğazına. Benim karımın yanında ne işin var lan senin? Oradaki çocuk dedi ki bunu bana niye soruyorsun, karına sorsana. Döndü karısına. Bu çocuğun çocuk olmasın, adam tabii ki 35. Bu adamın senin yanında ne işi var Çilem? Çilem cevap verdi. O benim kardeşim. Şu ana kadar senin hiç tanımadığın, benim de son zamanlarda öğrendiğim, fakat senin beni aldattığını öğrendikten sonra, evet kardeşimi şu an ortaya çıkarmayacağım ama bunu bir erkekle canını acıtacağım. Ama ben o aldatıldığım kadına dönüşmeden canını acıtacağım dedim. Her şey tatlıya bağlandı. Keşke bütün senaryolar hep güzelleşse. Keşke herkesin hayatı böyle güzel bitse. Haksız mıyım? Şimdi kendi hayatınızı güzelleştirmek sizin elinizde arkadaşlar. Kocalarınızdan, eşlerinizden, sevgililerinizden. Bu iş ortağı da olabilir. Aldatılmak illaki yataktan geçiyor şu bu falan filan da değil. Aldatılmak kişiye bir hakarettir. Bu değersizleştirilmektir. Ya da baskın karakter görüp kullanmaya çalışmaktır. Ben senarist yönetmen Raziye Sultan. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki konuda aldatan mı, aldatılan tarafta mısınız diye soru soracağım. Cesareti olan aldatıyorum desin. Abone olmayı unutmayın. Derdiniz, tasanız, kaygınız. Ben de aldatıldım hocam diyorsanız yorumlara lütfen yazmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.